Trump son zamanlarda Kanada'nın ABD eyaleti olması gerektiğini, Panama kanalının aslında ABD kanalı olduğunu ifade eden açıklamalar yapmıştı. Bunların dışında Greenland'i satın alma isteğini tekrar dillendirdi. Hatta bu açıklamalardan kısa bir süre sonra oğlu Eric Trump, bu üç bölgeyi temsili bir alışveriş sepetine koyduğu tweet paylaşmıştı. Bu girişimin altındaysa Amerika'yı yeniden büyük bir devlet yapma vizyonu yatıyor. Peki tüm bunlar neyi ifade ediyor? Olayları anlatmak için size yardımcı olayım. Siz de bana yardımcı olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Öncelikle Greenland ya da bilinen diğer adıyla Grönland'le başlayalım. Burası Kuzey Amerika'da bulunan ama vatandaşlarının Avrupalı sayıldığı bir özerk bölge. Buzla kaplı bu topraklar kendisinden 50 kat daha küçük olan Danimarka'ya bağlı ve bu nedenle 300 yıldan uzun bir süredir Avrupa toprağı olarak kabul görüyor. Dolayısıyla Kanada için aslında Avrupa'ya sınırı olan bir ülke diyebiliriz. Ancak işler göründüğünden çok daha karışık. Kısaca bu durum hem Danimarka'nın kıtalar arası bir ülke olmasını hem de Greenland vatandaşlarının Avrupalı olmasını sağlıyor. 1979 yılında kendi kendini yöneten bir özerk ülke haline geldikten sonra 1985 yılında yapılan bir referandumla Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. O dönemlerde Avrupa Birliği'nden ayrılan ilk ülke olarak tarihe geçtiklerini söyleyebilirim. Fakat tüm bunlara rağmen Danimarka bu toprakları hala askeri anlamda savunuyor ve dış politikanın çoğunu kontrol ediyor. İşin ilginç yanı ise bu topraklar neredeyse tamamen buzullarla çevrili ve aynı zamanda dünyanın en büyük adası. Fakat bakmış olduğunuz harita projeksiyonları sizi yanıltıyor olabilir. Çünkü bu ada iki boyutlu bir haritaya baktığınızda neredeyse Afrika kadar büyük görünüyor. Ama aslında durum pek de öyle değil. 2.166.000 kilometrekare yüz ölçümüyle hemen hemen Türkiye'den 2,5 kat daha büyükler. Öte yandan en büyük ada dediğim için Avustralya ile kıyaslama yapanlarınız da olmuştur. Hatta bu nedenle bir nebze haklı da sayılabilirsiniz. Çünkü Avustralya Greenland'den daha büyük. Fakat Avustralya bir kıta ve bu nedenle en büyük adalar kervanına dahil olamıyor. Öyleyse Greenland için basitçe şu ifadeyi kullanabiliriz: dünyanın kıta olmayan en büyük adası. Fakat bu gösterişli büyüklüğüne rağmen adada sadece 56.000 insan yaşıyor. Dolayısıyla ülkemizin en düşük nüfuslu ili olan Tunceli'den bile daha az nüfusa sahipler. İşte bu coğrafi büyüklüğe rağmen nüfusunun az olması sebebiyle dünyanın en seyrek nüfuslu bölgesi konumundalar. Öte yandan ülkenin tamamen buzla kaplı olduğu düşünülse de aslında topraklarının %20'si yeşillik. Yaşanılabilir alanlarsa çoğunlukla kıyı şeridinde yer alıyor. Zaten nüfusun yaklaşık %33'ü batı kıyılarında bulunan başkentte yaşıyor. Geriye kalan yüzde ise ülkenin batı kıyılarına dağılmış durumda. Ancak burada yaşayan yerliler aslında Inuit kökenli bir halk. Yani genetik olarak Avrupalı değiller. Peki tüm bunlara rağmen Trump, nüfusun bu kadar az olduğu ve buzullarla dolu bu toprakları neden istiyor? Aslında Trump'ın bu istekleri yeni bir şey değil. Bu arzusunu ilk olarak 2019 yılında dile getirmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Greenland'ı topraklarına katma isteği çok daha eskilere dayanıyor. 1867'de ABD Dışişleri Bakanı William Seward, Greenland için teklif vermeyi düşünmüştü. Fakat Alaska'yı satın aldıktan sonra bu fikirden vazgeçtiler. Ardından 1910 yılında yeniden teklif yapıldı ve Danimarka bu teklifi resmi olarak değerlendirdi. Hatta Greenland karşılığında günümüzde Filipinler'de bulunan Müslüman özerk bölgesi olan Mindanao adasını takas etmeyi önerdiler. Danimarka'nın arzusu Mindanao'yu Almanya'ya vererek Almanya'nın kuzey topraklarını almaktı. Ancak bu takaslar da gerçekleşmedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Greenland'i satın almaya yaklaştığı yıl 1946 yılıydı. O dönemde Danimarka'ya 100 milyon dolar değerinde altın teklif etseler de Danimarka bu teklifi kabul etmemişti. Fakat bu söylediklerim sizi yanıltmasın. Her iki ülke şu ana kadar satın alma konusunda herhangi bir anlaşma sağlayamamış olabilir. Ancak olaylar göründüğünden biraz daha farklı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Greenland stratejik açıdan oldukça önemli bir lokasyonda bulunuyordu. Bu nedenle ABD, Nazi Almanyası'nın adayı işgal etmesini önlemek için buraya askeri üsler kurdu. Hatta savaş bittikten sonra Greenland'in statüsü konusunda iki ülke arasında görüşmeler yapıldı. Bunun neticesinde 1979 yılında Greenland'e özerklik verildi. Bu durum onların kendi iç işlerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağladı. Böylece 1985 yılında yapılan bir referandumla Avrupa Birliği'nden ayrıldılar.
2009 yılında ise bölge halkına daha geniş özerklik hakları tanındı. Bu haklar onlara kendi hükümetini kurma ve birçok işlerini yönetme etkisi verdi. Sonuç olarak buzlarla kaplı bu adada şu anda Amerikan üsleri mevcut. Kim bilir, belki de halk tıpkı geçmişte Avrupa Birliği'nden ayrıldığı gibi gelecekte de ABD'ye katılma yönünde bir referandum düzenleyebilir. Gerçeği söylemek gerekirse bu ada ilerleyen senelerde buzlarından arınacak. Böylece ham petrol, doğalgaz, kömür, çinko, bakır ve demirle dolu toprakların değeri oldukça artacak. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse Kuzeydoğu Greenland dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birisi olma potansiyeline sahip. Tahminlere göre Doğu Greenland kıta sahanlığında 31 milyar varillik petrol rezervi bulunuyor. Arktik bölgelerinde ise toplamda 90 milyar varil petrol, 1.669 trilyon metreküp doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Bahsedilen sayılar ne kadar da büyük sayılar, öyle değil mi? Bu devasa ada önceden tamamen buzlarla kaplı olduğu için bu kaynakları çıkarmak oldukça zordu. Ancak küresel ısınmayla birlikte bu durum tersine dönmeye başladı. Tam da bu nedenden ötürü adaya birçok ülke göz koymuş durumda. Bu ülkeler arasında Rusya ve Çin de bulunuyor. Tabi bahsetmiş olduğum bu doğal kaynaklar aslında sadece resmin görünen kısmı. Çünkü deniz ticareti gelecek yıllarda kuzeye, buzullara kayacak. Bu noktada Arktik ticaret rotası küresel ticaret için büyük bir stratejik önem arz edecek. Eğer ABD Greenland'ı kontrol ederse Arktik ticaret rotası üzerindeki hakimiyetini arttıracak. Bu rota Çin ve Batı dünyası için de kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ticaret yollarını daha kısa ve verimli hale getirmek isteyen ülkeler için Greenland stratejik bir geçiş noktası. Özellikle son yıllarda nakliye şirketleri buz kırıcı gemiler kullanarak ve Kuzey Kutbu'ndan geçerek seyahat sürelerini birkaç gün kısalttı. Bu rotayı kullanmak şimdilerde oldukça zor olsa da ileride böyle aksiyonlara gerek kalmayacak. Çünkü 2060 yılına gelindiğinde bu rota Ağustos ve Eylül ayları arasında periyodik bir takvim boyunca tamamen açık olacak. Yani bu rota önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli ekonomik bölgelerinden birisi haline dönüşecek. Fark etmiş olabileceğiniz gibi Greenland tam da bu bölgenin kalbinde yer alıyor. İşte bu nedenle Donald Trump, Greenland'ın stratejik önemini açıkça dile getiriyor ve ABD'nin Greenland'ı kontrol altına alması gerektiğine inanıyor. Fakat Danimarka tarafı bu isteği geçmişte olduğu gibi gelecekte de reddedecek gibi görünüyor. Çünkü Trump'ın bu açıklamalarından sonra adanın kesinlikle satılık olmadığını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Greenland'a yönelik savunma harcamalarında büyük bir artış yapacaklarını da açıkladılar. Tam da bu noktada size şu soruyu soruyorum. Bu açıklamalar Trump'ı durdurabilir mi? Elbette tüm bunların cevaplarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Trump henüz başkanlık koltuğuna oturmadı. Fakat buna rağmen Panama kanalını kullanan Amerikan gemilerinden alınan ücreti yüksek buluyor ve Panama'yı Çin etkisinde kalmakla suçluyor. Hatta bu talebi yerine getirmezlerse kanalı geri alacağını bile söyledi. Panama Devlet Başkanı Raul Mulino ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirten tweetler attı. Fakat Trump'ın durmaya niyeti yok. Bildiğiniz üzere Kanada'ya yönelik açıklamalarda da bulunmuştu. Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olması gerektiğini dile getiriyor. Çünkü tıpkı Greenland'de olduğu gibi Kanada'da Arktik rotası üzerinde bulunan bir ülke. Küresel ısınmanın etkisiyle beraber Greenland ve Kanada önümüzdeki yıllarda çok daha önem kazanacak bölgeler haline gelebilir. Trump ise tüm bu açıklamaları Amerika'yı eski gücüne ulaştırmaya amaçlarken Çin'in aldığı aksiyonlardan korktuğu için yapıyor. Biraz iddialı bir cümle kuracağım ama bana kalırsa Trump, ABD'yi günden güne zayıflatacak ve Amerika Birleşik Devletleri otoriter gücünü kaybedecek gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazarak fikirlerinizi bizimle paylaşın. Her ne kadar konuyla alakalı söylemek istediklerimi tamamlamış olsam da eğer ilginç sınırlarla ilgiliyseniz sizlerle paylaşmak istediğim son bir bilgi daha var. Hans Adası Kanada'ya da Greenland'e de 18 kilometre mesafede bulunuyor. Yani uluslararası deniz hukukuna göre bu iki ülke de adı üzerinde hak iddia edebilir pozisyonda. Zaten bu iki ülke 1973'te Boğaz'ın sınırları konusunda anlaşmaya varmıştı. Ama atladıkları bir şey vardı. Bu küçük adanın hangi ülkeye ait olduğu belli değildi. Aradan geçen süre zarfında Kanada 1984'te adaya asker çıkardı ve buraya Kanada bayrağı dikti. Fakat tek yaptıkları şey bu değildi. Bayrağın hemen yanına bir şişe Kanada viskisi koydular. Danimarka'nın Greenland'den sorumlu bakanı ise bu olaydan birkaç hafta sonra adaya giderek Kanada bayrağını Danimarka bayrağıyla değiştirdi.
Ardından yanına da Danimarka içkisini bıraktı ve böylece viski savaşları başlamış oldu. Bunu takip eden yıllar boyunca Kanadalı ve Danimarkalı yetkililer adayı sık sık ziyaret ederek aynı ritüeli tekrarlamaya devam etti. 2022 yılının Haziran ayındaysa bu tatlı atışma nihayet bir sonuca bağlandı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Ottawa'da bir araya geldi ve adayı yarı yarıya paylaştılar. Bu anlaşmadan önce Danimarka'nın tek kara komşusu Almanya, Kanada'nın tek kara komşusuysa Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ancak bu anlaşmadan sonra her iki ülke resmi olarak kara komşusu oldu. Evet, Kanada ve Danimarka birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen resmi olarak kara komşusular. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.